30 bin yıl önce ateşin titrek ışığında bir el taşın yüzeyine bir hayvan silüeti kazıyor. Bizon. Gövdesi güçlü, başı önde. Bacakları birbirine yaklaşmış ardışık dizeler gibi. Bakınca ilk gördüğümüz şey hareket ve aynı zihinsel refleksin daha gelişkin bir versiyonunu 19. yüzyılda Edward Muybridge isimli bir fotoğrafçıda da görürüz. Muybridge, dört nala koşan bir atın hareket anında ayaklarının aynı anda yerden kesilip kesilmeyeceğine yanıt ararken insan gözünün bu tür hızlı devinimleri algılamakta yetersiz kaldığını fark eder. Bu nedenle görsel algının sınırlarını aşan bu problemi fotoğrafçılık bilgisini kullanarak çözmeye yönelir. İşte bu noktada The Horse in Motion isimli çalışma ortaya çıkar. Muybridge, bir yarış pistinin kenarına yerleştirilmiş çok sayıda fotoğraf makinesiyle atın koşusunu ardışık anlara bölerek kaydeder. Daha sonra çektiği fotoğrafları yan yana dizerek hareketin zamansal sürekliliğini mekansal bir düzen içinde görünür kılar. Böylece atların koşu sırasında dört ayağının da aynı anda yerden kesildiği fark edilir. Canımız sıkıldığında boş bir kağıdın kenarına farkında olmadan desenler çizeriz. Ya da bazen insanların durduk yere masalarının üzerindeki belli cisimleri hizalamaya çalıştıklarını görebiliriz. Genel olarak günlük hayatımızdaki belli tipte bilişsel eylemleri tekrar etmeye alışkınızdır. Kısaca açıklamak gerekirse, dünya bize bazı anlar sunar, biz de o anlardan örüntüler yaratırız. Bugün konuşacağımız konu tam olarak bu. Zamanı doğrudan deneyimleyemeyen insan zihninin onu mekansal örüntüler aracılığıyla çözümleme çabası. İnsan beyni belirsizliği sevmez. Belirsizlik demek bir canlı için ne ile karşılaşacağını ve bir sonraki anda ne olacağını bilememek demektir. Bu nedenle beyin rastlantısal uyaranlara karşı bile çözüm üretir. Yakın olan nesneleri bir arada görme, benzer olanı gruplandırma, eksik olanı tamamlamak gibi. Çevresinde kaotik biçimde var olan değişkenliği olduğu gibi kabul etmek yerine onu kendi deneyimlerine dayanarak düzenler. Hatta yanılsama bile olsa belirli formülasyonlar kullanarak tamamlanmış hallerini düşünür. Bu tercih evrimsel geçmişimizde hayatta kalmamızı sağlayan bir beceriden kaynaklanır. Carl Frieson'un 2010 yılında ortaya koyduğu Free Energy Principle, yani serbest enerji prensibi, bu becerinin kuramsal bir ifadesi olarak ortaya konmuştur. Bu prensip beynin temel işleyişini tek bir zorunluluk etrafında tanımlar: belirsizliği azaltmak. Frieson'a göre canlı bir organizma varlığını sürdürebilmek için çevresinden gelen duyusal girdilerle kendi içsel modeller arasındaki farkları asgariye indirmek zorundadır. Bu fark canlı organizmanın beklediği şeyle karşılaştığı arasındaki uyumsuzluktan doğar. Buna da serbest enerji adı verilir. Beyin, üretilen bu serbest enerjiyi azaltmak için iki temel yol izler. Ya dünyaya dair içsel tahminlerini günceller ya da algıyı mevcut tahminlere uyacak şekilde yeniden tanımlar. Neyi mi kastediyorum? Durumu şöyle basit bir örnekle açıklayalım. Her gün su içmek için aynı dereye giden bir ceylanı düşünelim. Toprağın kokusu, rüzgarın yönü, kuşların sesi, genel olarak çevresindeki her şey onun için tanıdık ve olağan. Yani tam olarak öngörülebilir bir ortam. Ceylanın bu mekanı güvenli olarak düşünmesi için oluşturduğu tüm model, kokuya, sese, zamana ve mekana bağlı olarak oluşturduğu geçmiş deneyimlere dayalıdır. Bu ortamda beden alarm seviyesinde değildir. Yani serbest enerji düşüktür. Fakat başka bir gün ceylanımızın yine aynı dereye su içmek için gittiğini varsayalım. Dereye yaklaştığında daha önce oradayken fark etmemiş olduğu yeni bir koku algılamış olsun. O anda ceylanın beyni daha önceki deneyimlerinde fark etmediği bu dışsal girdiği anlamak için tekrar geçmiş deneyimlerini taramaya başlar. Diyelim ki beyin bu koku ile daha önce farklı bir alanda karşılaşmış olsun. Bu koku bir aslan kokusu. Ceylan bulunduğu ortamda henüz aslanı görmedi.
Ama diğer taraftan beyninin yarattığı modelde yeni ve daha önceki güvenli deneyimleriyle alakası olmayan bir dışsal uyaran var. Bu noktada beden kendisini koruyabilmek için ceylana hemen oradan uzaklaşması gerektiğini söyler. İşte ortaya çıkan bu yeni uyumsuzluk serbest enerjidir. Bu prensibin teorisine göre beyin sürekli olarak dünya hakkında tahminler üreten ve gelen duyusal verileri bu tahminlerle karşılaştıran bir öngörü makinesidir. Dışarıdan gelen bilgi beynin tahminleriyle uyuştuğu ölçüde anlamlı olarak kabul edilir. Fakat biraz önce anlattığım tabloda gerçekleştiği gibi uyuşmadığında ise ortaya çıkan farka tahmin hatası denir. Bu hata atılacak herhangi bir adım için veya daha da genellersek herhangi bir istenç durumu için problem haline gelir. Ceylan o nehre belki de 6, 8, bilemedik 10 kere su içmeye gitmiştir ve her su içme deneyimini sorunsuz bir şekilde atlatmıştır. Bu deneyimlere dayanarak matematiksel olarak kodladığı "bu derede aslan yoktur" önermesi, çevreden gelen yeni bir değişkenle bozulduğunda, yani kendi olasılık dağılımına uymadığında tahmin hatası ortaya çıkar ve beyin şöyle düşünür: dünya düşündüğümden daha öngörülemez. Ben hata yaptım, modelimde bir yanlışlık olmalı. O zaman kendi güvenliğim için yeni verilerle daha güvenli bir model üretmeliyim. O aslan oradan geçip gitmiş olabilir. Belki de o yola bir daha hiç girmeyecektir. Veya daha kötü bir senaryoda bir yere saklanmış ve Ceylan'ın oraya su içmeye gelmesini bekliyordur. Her iki senaryoda da Ceylan güvenliği için daima ikinci yolu seçecektir. Evrimsel açıdan bakıldığında ikinci yol oldukça hızlıdır. Çünkü hayatta kalmak, çevresel girdiniz yanıltıcı dahi olsa, zamanında doğru tepki verebilmeye bağlıdır. Aynı mantık, insan beyninin algıyı, zamanı ve anlamı kurma biçiminde de aynen devam eder. Tehlike karşısında nasıl en olası senaryoya göre hareket ediliyorsa, gündelik şeylerde de beyin dünyayı en az sürpriz üretecek şekilde örgütler. Andy Clark'ın Predictive Processing, yani öngörücü beyin yaklaşımı, biraz önce bahsettiğim Princeton'ın çerçevesini biraz daha genişleterek açıklamaya çalışır. Clark'a göre beyin temelde bir tahmin makinesidir. Algı dediğimiz şey ise beynin dünya hakkında önceden kurduğu varsayımların anlık olarak gelen duyusal veriler ile sürekli müzakere edilmesiyle oluşur. Bu yüzden Clark algıyı içeriden dışarı doğru işleyen bir süreç olarak tanımlar. Göz, kulak, burun ya da dokunma duyularımız bize veriler sağlar. Anlam ise beynin zaten kurmuş olduğu modelden ileri gelir. Tüm veri girdileri arasından, ki o veri girdileri de oldukça sınırlıdır, bizim için en az enerji harcanacak olan itinayla seçilir. Geri kalan olasılıklar farkında olmaksızın elenmektedir. Bu nedenle algı diyerek adlandırdığımız şey her zaman eksik, seçici ve bağlam ile ilişkilidir. Clark'a göre bu mekanizma zaman deneyiminde de kendini gösterir. Zaman hiçbir ölçekte doğrudan algılanmaz. Beynin yaptığı şey ardışık anlar arasında tutarlılık kurmak, kopuk duyusal verileri bir bütünlük içinde birleştirmektir. Bu bütünlük duygusu zamanın akıyor gibi hissedilmesini sağlar. Başka bir deyişle biz aslında zamanı kendimiz inşa ederiz. Burada hemen geriye Muybridge'e dönelim. O da hareketi anlamlandırmak için zamanı anlara bölmüş ve yan yana dizilmiş fotoğraf kareleriyle ritmik bir örüntü yaratmıştı. Peki bu ne demek? Beyin bu zamansal sürekliliği ancak mekansal ilişkiler ile okunabilir hale getirmektedir. Bilinen şudur: gözün görmeye dayanan fizyolojik bir yapılanması var ki bu da doğrudan ışıkla bağlantılıdır. Ben bu videoyu çekerken bir anda ortamdaki ışıklar kesilse, tekrardan görebilmek için bir yerden gidip mum ya da fener almalıyım. Ancak bu eylemi gerçekleştirmek için bulunduğum mekanda ışık olmadan hareket edebilmem gerekir. Beyin ışık yokken mekanı sıfırdan keşfetmenin benim fizyolojik kapasitemle ilişkili olarak mümkün olmadığını bilir. Buna rağmen ışığa olan ihtiyacım daha öncelikli olduğu için bedenim beni harekete yönlendirir. Bu hareketin gerçekleşmesi için beynim o mekanda daha önce ışık varken kaydetmiş olduğu bilgileri geri çağırır. Duvar nerede başlıyordu? Masanın köşesi neredeydi? Geçiş boşluğuna nasıl ulaşabilirim gibi.
Şimdi şunu varsayalım. Tam o anda biri sessizce ben görmeden eşyaların yerini değiştirmiş olsun. Karanlıkta bunu fark etmenin en olası yolu işitme duyumun mekanda daha önce var olmayan bir titreşimi algılaması olmalı. Ama bu kişi eylemini gerçekleştirirken hiçbir şekilde ses çıkarmazsa veya bulunduğum oda titreşimleri en aza indiren bir akustik düzenlemeyle yaratıldıysa, çevremdeki gerçeklik değişmiş olsa bile benim bunu algılamam mümkün değildir. Algım yeni verileri işleyemediğinden hala eski olana bağlıdır. Bu algı yanlışlıkla ben yeri değişen bir nesneye çarpana kadar aynı kalacaktır. İşte tam olarak tüm bu sebeplerle beyin zamanı ancak duyuların niteliği ve mekansal ilişkiler üzerinden kurabilir. Şimdiye kadar beynin belirsizlik karşısındaki zorunluluklarından, zamanı ve anlamı nasıl örüntüler aracılığıyla kurduğundan söz ettik. Bu noktadan sonra soruyu materyal bağlama çevirmek istiyorum. Eğer insan zihni dünyayı bu şekilde örgütlemek zorundaysa, bu zorunluluğun maddi dünyada ne tür karşılıkları olabilir? İnsanın bağlantı kurma eğilimi, doğada ontolojik olarak bulunan kararlı örüntülerden ileri gelir. Bu örüntülerin en temel ve yaygın olanlarından biri simetridir. Doğada simetri, fiziksel ve biyolojik süreçlerin doğal bir sonucu olarak var olur. Bitki yapraklarının eksenel düzeni, hayvan bedenlerinin bilateral simetrisi, arı peteklerinde bulunan altıgen yapı, kristal formlar ya da fraktal örüntüler. Simetri ile doğa kendi kendisini istikrarlı biçimde yeniden üretmeye çalışır. Örneğin savanada koşan bir antilopu düşünelim. Tehlike anında bedenin sağ ve sol yarısı eş zamanlı ve dengeli biçimde hareket eder. Ön ayaklar aynı anda ileri uzanır, arka ayaklar gövdeyi aynı eksen üzerinden iter. Bu sisteme bilateral simetri denir. Bu eksen bozulursa, yani beden simetrik hareket edemezse yön tayini zorlaşır, hız düşer, düşme riski artar. Bu da doğal olarak bir güvenlik sorunu yaratır. Benzer bir durum bitkilerde de görülür. Bir bitkinin gövdesi etrafında simetrik biçimde dizilen yapraklar gün boyunca güneş ışığını farklı açılardan karşılar. Eğer yapraklar rastlantısal ve düzensiz biçimde konumlansaydı, bazıları sürekli gölgede kalacak, bazıları ise aşırı ışığa maruz kalacaktı. Simetrik dizilim sayesinde bitki ışığı dengeler ve enerji üretimini sabitler. Bu da bize enerji ekonomisinin öncelikli yapısını gösterir. İnsan da doğadaki diğer canlılar gibi ontolojik olarak var olan bu düzenlilikler arasında bilişsel olarak en güvenli olanı ayıklamayı seçer. Hatta araştırmalar bu özelliğin insan dışı primatlarda, bazı kuş ve memeli türlerinde de olduğunu göstermektedir. Örneğin 2011 yılında Mascalzoni, Regolin, Valaortigara ve Osorio tarafından gerçekleştirilen bir deneysel çalışmada henüz görsel deneyimi neredeyse hiç olmayan yeni doğmuş piliçlere simetrik ve asimetrik desenler sunulmuş. Piliçlerin hangi desenlere yöneldiği, hangi nesnelere daha uzun süre baktığı ve hangi uyarıcılarla daha fazla etkileşime girdiği davranışsal ölçütlerle kaydedilmiştir. Sonuçlar piliçlerin döndürülmüş ya da farklı bakış açılarından sunulmuş simetrik desenleri tanıyabildiğini ortaya koymuştur. Araştırmacılar bu bulguyu simetri algısının görsel sistemin erken evrede gerçekleşen temel bir örgütlenme prensibi olduğuna yorar. Diğer bir taraftan rhesus makakları ve babunlar ile yapılan eye tracking yani göz takibi deneylerinde bu türlerin simetrik desenleri ayırt edebildikleri ancak insanlarla karşılaştırıldığında bu uyaranlara yönelik bakış sürelerinin biraz daha kısa ve görsel taramanın daha az sistematik olduğu rapor edilmiştir. İsterseniz bu mekanizmanın nasıl çalıştığını şu şekilde özetleyelim. Görüntü ilk olarak beynin en erken görsel alanlarına, yani ekranda gördüğünüz V1 ve V2 bölgelerine ulaşır. Burada olan şey oldukça basittir. Kenarlar, çizgiler, kontrastlar ayırt edilir. Henüz simetri yoktur.
Tıpkı bir çizimin yalnızca çizgilerinin fark edilmesi gibi. Şeklin ne olduğu ya da dengeli olup olmadığı bu aşamada pek önemli değildir. Asıl kritik eşik bu görsel parçaların ekstrastriat korteks olarak adlandırılan daha ileri görsel alanlarına taşınmasıyla aşılır. Bu alanlar beynin simetriyle gerçekten ilgilenmeye başladığı yerler olarak tespit edilmiştir. Bu bölgelerde beyin artık şeklin bütününe bakar. Bu gözlemler beynin görsel uzamsal bilgiyi nasıl işlediği ile ilişkilidir. Buraya kadar süreç insanlar ve diğer canlılarda benzer şekillerde işler. Hem insanlarda hem de maymunlarda erken görsel korteksten gelen bilginin üst parietal bölgeye ve IPS'e yönlendirildiği bilinmektedir. Ancak temel fark biçimin nasıl işlendiği noktasında ortaya çıkar. Primat ve diğer canlıların algısı simetriyi ayırt etmek üzerine kurguluyken İnsan zihni 3 boyutlu parametrelere daha odaklıdır ve simetriyi sabitleyerek devamlılığını sürdürmek ister. Biz arkeologlar bu farkın izlerini taş alet teknolojilerinin gelişiminde kronolojik olarak takip edebiliyoruz. İnsan soy hattında en erken taş aletler 2,6 milyon yıl önce Homo habilis tarafından üretilmiştir. Oldovan endüstrisi kapsamında değerlendirilen bu aletler çoğunlukla tek ya da iki keskin kenar elde etmeye yönelik oldukça basit ve işlev odaklı formlardır. Ekranda gördüğünüz taşlar birkaç darbe ile işlevsel bir kesici kenar elde edecek şekilde kırılmıştır. Dönemin çevresel koşullarını düşündüğümüzde Homo habilis için en temel sorun anlık ihtiyacı hızlıca karşılık verebilmektir. Bu aşamada biçimsel bütünlük, simetri ya da yüzeyler arasındaki denge pek de önemli değildir. Ancak yaklaşık 1,7 milyon yıl önce aşölen olarak adlandırılan taş alet geleneğiyle birlikte belirgin bir kırılma yaşanır. Bu dönemde üretilen el baltalarının büyük bir kısmında ağırlık merkezinin bilinçli biçimde ortalandığı, kenarların karşılıklı olarak dengelendiği ve formun iki eksen boyunca eşlendiği görülür. Bu noktada beynin intraparietal sulcus yani IPS olarak adlandırılan kısmının devreye girdiğini düşünebiliriz. Bu bölge bir nesneyi zihinde döndürmemizi, farklı açılardan düşünmemizi, şekil değişse bile aynı açılardan algılayabilmemizi sağlayan bölgedir. Taş alet teknolojisinde el baltasının elde sürekli çevrilmesine rağmen biçiminin korunabilmesinin bu mekanizmanın gelişmesiyle bir ilgisi vardır. İsterseniz farka tekrardan bir göz atalım. Sol tarafta Oldovan alet teknolojisinin materyal örnekleri, sağda ise aşölen el baltalarını görüyorsunuz. Ortaya çıkan bu yeni formun görüldüğü üzere oldukça iyi bir işçiliği ve tartışmasız simetrik bir yapısı var. Derek Hudson'ın The First Appearance of Symmetry in the Human Lineage isimli makalesini bu noktada devreye sokmak istiyorum. Hudson, aşölen el baltalarındaki biçimsel dönüşümü, özellikle 500 bin yıl öncesine tarihlenen geç aşölen aletlerde daha erken örneklerine kıyasla çok daha rafine bir hal aldığını detaylı bir şekilde anlatır. Aşölen iki yüzlü aletlerin ortaya çıkışında başlangıçta farkında olmadan işleyen otomatik süreçler belirleyici olmuştur. Bu süreçler insan beyninde gözlerden gelen görsel bilgiyi el ve hareket becerileriyle birleştiren yeni bir işlev sayesinde çok daha gelişmiştir. Bu durum daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan daha açık ve bilinçli bir simetri ilgisinin altyapısını hazırlamış olabilir. Beynin şekilleri bilinçli olarak tanımamıza yol açan görsel yolları önce otomatik ve bedensel mekanizmalarla bağlantı kurarak giderek güçlenmeye başlamıştır. Başka bir deyişle gözlerden gelen görsel bilgiler artık ellerimizin hareketleriyle daha yakından entegre biçimde çalışıyor, simetriyi fark etmenin ötesinde bilinçli olarak üretmemize olanak tanıyordu. Bu bağlantılar daha karmaşık ve simetrik aletlerin üretilmesini mümkün kılmıştır. Bu sistemin etkileşimi bahsetmiş olduğum aşölen alet üretiminin geç dönemlerinde daha da belirginleşmiş ve insanların materyal üretimlerini bilinçli olarak yönlendirmesine olanak tanımıştır. Hudson'ın bu iki çalışmada özellikle altını çizdiği noktalardan biri aşölen el baltalarında ortaya çıkan simetrinin işlevin ötesine geçen algısal ve bilişsel dönüşümün belirtisi olarak okunması gerektiğidir.
şekil ve formun bilinçli farkındalığını sağlayan görsel sistem arasındaki entegrasyon, simetriye yönelik proestetik bir zeminin hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Yani süreç bize biçim, denge ve düzen gibi kavramların salt fayda dışında da önem kazanmaya başladığını gösterir. Konuyla ilişkili olarak genel bir toparlama yapmam gerekirse, simetriyi bir güzellik ya da estetik haz üzerinden tanımlamayı düşünmüyorum elbette. Bu tablonun bize sunduğu daha temel düzeyde onu öngörülebilirliğin maddi bir karşılığı olarak okumak olabilir. Dengeli bir form bizlere zihnin daha az hatayla işleyebileceği bir yüzey sunar. Yani temelde beklenen ile karşılaşılan arasındaki fark azalır. Bu da bizi konunun en başında giriş yaptığımız beynin çalışma prensibine götürür. Yeni bir şey yaratmak istediğinizde, örneğin kafanızda tasarladığınız bir formu bir ağaca uyarlamak olsun, size en uygun ve simetrik olan ağacı seçersiniz. Çünkü beyniniz hedeflediğiniz şekli en hızlı ve hatasız işleyebileceği bir veri seti üzerinden gerçekleştirmek ister. Simetrik seçimde serbest enerjiyi düşüren bir düzenleme biçimi olmuştur algımızda. Bir şekli veya nesneyi ne kadar hızlı ve sorunsuz algılarsak, beynimiz bunu güzel veya çekici olarak kodlar. Bilim insanları buna algısal akıcılık diyor. Başka bir deyişle estetik zevkimizin bir kısmı beynimizin bilgiyi ne kadar akıcı ve hatasız olarak işlediğine bağlıdır. İşte bu üretim biçimi estetik beğeniye giden yolun ilk adımıdır. Beynimizin simetriye olan ilgisi hem hayatta kalmamızı sağlayan bir işlem kolaylığı hem de bunun bir yan ürünü olarak ortaya çıkan estetik zevk ile iç içe geçmiş olur. İlginç olan şudur ki insan beyninin simetriye ve dengeli formlara olan algısı işlev ve formu birlikte yönlendirmiştir. Ve bu algıyı çok daha sonraki tarihsel dönemlerde, örneğin Antik Yunan'da da görüyoruz. Daha önce yayınladığım Deha ile Delilik arasındaki serimin Antik Yunan'da sanat ve zanaat ayrımı videosunda bu konuyu ele almıştım. Bu videoda bahsetmiş olduğum tehnik kavramı tam olarak bu konuyla ilişkilidir. Antik Yunan'da el becerileriyle üretilen, günlük yaşamda kullanılan eşyalar bazen estetik biçimler aldıkları için o dönemde yaşayan insanların algılarında sanat veya estetik bağlamda ayrı bir kavram yok. Onlar zanaat ve sanat ürünlerini aynı potada eritiyor ve bu üretimlerin hepsini tek bir kavramla ifade ediyorlardı. Tehnik kavramıyla. O videoyu izlemek isteyenleriniz için de açıklamada bir link bırakıyorum. Bu durum, evrimsel çizgimizin kültürel evrimimizde de devamlılığını koruduğunu gösteriyor bizlere. Beynimiz, estetik ve işlevi birlikte değerlendirmeyi milyonlarca yıldır sürdürüyor. Tek değişen şey, etiketler, kültürel isimler ve biçimlerin çeşitlenmesi. Ama motivasyon aynı. İşlerimizi yaparken daha dengeli, daha anlaşılır ve algısı kolay bir dünya yaratmak. Videoyu burada sonlandırıyorum. Konu oldukça geniş ve ayrıntılı. Bu nedenle tek bir videoda bunu açıklamak oldukça zor. Bu nedenle videonun konusunu 2 bölüm olarak tasarladım. İkinci bölümde sizlere insanın estetik ve işlev algısının tarih öncesi dönemlerden başlayarak nasıl şekillendiğini, erken sembolizm, mekan düzenlemeleri ve ritüel uygulamalar üzerinden aktaracağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İyi bir dünya yaratma yolunda sanat, hoşgörü ve güzellikle kalın.